Merhaba arkadaşlar. Bugün Agrotek Yüksek Teknoloji firmasının hisse analizini yapacağız. Dün de söylediğim gibi biraz rahatsızım, o yüzden arada sesim gidebiliyor. Onun için içimden kusura bakmayın. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Yaklaşık 8-9 dakika birlikte olacağız bu analiz için. Varlık kullanımına baktığımızda daha etkin olarak görüyoruz. Şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha fazla satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 30 kuruşluk satış yapılmış arkadaşlar. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 5.2 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda alacakları daha yavaş tahsil ettiklerini görüyoruz. Alacaklar 119 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 55 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi de 118.7 gün uzamış. Cari oran trendine baktığımızda ise negatiflik görüyoruz. Cari oran 3.12, geçen yıl bu oran 4.22 idi. Yani baktığımızda %26 likitte daralması var arkadaşlar. Cari oran seviyesi güçlü. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Likitte oran seviyesi de güçlü arkadaşlar. Asit test oranı 3.03 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %13.8'ini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %23.3'tü. Yani yaklaşık %10'a yakın bir düşüş gerçekleşmiş burada. Varlıklar oranla nakit ağırlığında bir azalış gerçekleşmiş. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemeleri herhangi bir ek giriş olmadan, ek nakit girişi olmadan 290 gün daha sürdürülebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda çok güçlü olarak gözüküyor. Öz kaynakların %73'ünü oluşturuyor. Uzun vadeli yükümlülükler %16, kısa vadeli yükümlülükler ise %11. Öz kaynak trendine baktığımızda bir azalış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %6 azalmış. Toplam borç trendine baktığımızda da burada bir artış var. Kaldıraç oranı 0.26. Geçen yıl bu oran 0.22 idi. Yani varlıklar geçen seneye göre daha fazla borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede borçluluk olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda şirketin bir finansal borcu yok. Reel bazda finansal borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük. Kısa vadeli borçlar 825 milyon TL civarında. Öz kaynakların 0.14 katı. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde bir kısa vadeli borcu var. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada bir artış görüyoruz. Satışların finansmanında geçen seneye göre daha fazla oranda kısa vadeli finansal borç kullanıldı. Bu yüzden de finansman maliyetlerinde bir artış olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda bir artış görüyoruz. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen sene %8 iken bu yıl %10.5 seviyesine yükseldi. Faaliyet kar marjına baktığımızda azalış, net kar marjına baktığımızda zarar görüyoruz arkadaşlar. Şirket esas faaliyetlerinden kar etse de diğer giderlerin etkisiyle net dönem zararı oluşmuş. Yani negatif kar var. Hem faaliyet kar marjında hem de net kar marjında bir düşüş var. Faaliyet kar marjı neden azaldı bakarsak satışların maliyeti oransal olarak arttığı için. Öz kaynak karlılığına baktığımızda burada bir artış var. Öz kaynak karlılığı %1. Geçen sene burada %0'dı. Bu yüzden bir artış var. Şirketin her 100 TL öz kaynağına 1 TL kar elde ettiğini söyleyebiliriz buradan. Öz kaynak karlılığı neden arttı? Çünkü karlılık düşüşü, verimlilik artışı ve borçluluk artışı var arkadaşlar. Aktif karlılığına baktığımızda %12.1 seviyesinde. Geçen yıl bu kar yoktu. Bu yüzden de olumlu bir artış var burada. Euro büyümesine baktığımızda bir artış var. Satışlar yıllık %447 arttı. Enflasyondan arındığında ise %212 bir ciro büyümesi gözüküyor. Fabrik büyümesinde bir azalış var. Fabrikte %72 bir azalış var. Net karda ise %127'lik bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. İşletme faaliyetlerinden nakit akışına baktığımızda pozitif olarak gözüküyor. İşletme ticari faaliyetlerinden 385 milyon TL nakit akışı elde etmiş. Ticari faaliyetler sebebiyle edinilen nakit geçen seneye göre %60 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kaleme baktığımızda ticari borçlardaki artış olarak gözüküyor. Faaliyetlerde en çok nakit çıkartılan kalem ticari alacaklarda azalış olarak gözüküyor arkadaşlar. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yeterli gözüküyor. Ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin 3 katı. Şirket faaliyetleri faiz giderlerini karşılamaya rahatlıkla yetmekte. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda burada nakit girişleri olarak, diğer nakit girişleri olarak gözüküyor. Serbest nakit akışına baktığımızda pozitif. İşletme faaliyetleri ve yatırım harcamaları sonucunda elde edilen serbest nakit akış 326 milyon TL seviyesinde. Pozitif serbest akışı borçlarına ihtiyacını azaltabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda pay ve diğer öz kaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri olarak gözüküyor.
6 ay önce 1000 TL koysaydık ne olurdu? Diğer varlıklarla, diğer yatırım kalemleriyle karşılaştırdığımızda nasıl bir görüntü var? Buna bakalım hemen. Yani bu Agrotek'e yatırdığımız 1000 TL 445 TL'ye kadar düşmüş. Yani %60'a yakın, %55'lik bir erime söz konusu. BIST 100 hisselerine baktığımızda orada 847 TL. Orada da bir erime var ama Agrotek'teki kadar değil. Dolara yatırsaydık burada 1065 TL'miz olacaktı. Mevduata yatırsaydık 1379. Bitcoin'e yatırsaydık 1113 TL'miz olacaktı. Altında ise 1268 TL'ye kadar çıkacaktı. Baktığımızda diğer yatırım kalemleriyle arasında ciddi bir fark var. Bu 6 aylık süreçte yatırımcısını zarar ettirmiş. Bir de üzerine enflasyon farkını koyduğumuzda %55'ten çok daha fazla bir zarar olarak gözüküyor ne yazık ki. Şirketimizin FK değerine baktığımızda 303.96 olarak gözüküyor. Sektörün ortalaması 229.96, üst sektörün ortalaması da 178 olarak gözüküyor. Yani burada fiyat kazanç oranı sektör ortalamalarının altında olması gerekirken çok daha üstünde. Sadece fiyat kazança baktığımızda şirketin pahalı olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise 2.87. Bu da sektörün ortalaması 6.9 iken üst sektör tarım, ormancılık ve balıkçılığın 5.9. Her ikisinde ortalama olarak her iki ortalamanın da altında Agrotek. Bu yüzden de piyasa değeri bölü defter değeri olarak baktığımızda şirket fiyatının, hisse fiyatının ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Hissemizin fiyatı 13.80 TL, hisse başına kar 10 kuruş, piyasa değeri 16.6 milyar TL, ödenmiş sermayesi 1.2 milyar TL, net borcu eksi 1 milyar TL. Bu yüzden de firma değeri 15.5 milyar TL olarak gözüküyor. Temettü tarihlerine baktığımızda temettü açıklanmamış. O yüzden temettü verimi doğal olarak %0 arkadaşlar. Agrotek Yüksek Teknoloji hissemizin analizi özetle bu şekilde. Ben burada işte bu uygundur ya da değildir, hisse alın satın gibi bir şey söylemiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hisseyi analiz ediyorum. Buradaki alıp satma kararı tamamen size kalmış. Ben hani ayrıntılarını görün, buna göre yatırım yapın diye analiz sizinle paylaşıyorum. Tabii dediğim gibi karar tamamen size kalmış. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız daha sonraki videolarım karşınıza daha çabuk düşecektir. Daha sık birlikte oluruz arkadaşlar. İyi günler.